Manyağız artık motor almamız lazım modunda. Hani böyle aslında önceden çalışılmış bir isteklerinde vardı. Abi öyle durumlarda ben hep şey hissediyorum. Biraz mahcup oluyorum. Ya bununla offroad yapmayı düşünmüyorsan abi bence sıkıntı olmaz. Evet, başlıyorum. Hazır mıyız? Ben de mi? Hangi kameradayız? Ya ama 3 tane var bugün oğlum, çok. Evet, bugün çok kendimi ATV ana haber bülteninde gibi hissediyorum. Hoş geldiniz. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta özel motorlar serimizde Aero 883 projemizi anlatacağız. Yanımızda motorun sahibi Süleyman Siyamoğlu var. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk efendim, sağ olasın. Motoru anlatmadan önce biraz seni tanıyabilir miyiz? Süleyman Siyamoğlu kimdir? Motosiklet geçmişin hakkında bize bilgi verir misin? Ardından motora yaptığımız işlemlere geçelim. Yani şöyle, ben 35 yaşındayım. İnşaat işleriyle uğraşıyoruz, müteahhitlik yapıyoruz. Çocukluktan gelen bir motor hevesimiz vardı. 8-9 yaşlarındayken bizim işte Selçuk'ta akrabalarımız var. Onları ziyaretine giderdik yazları. Yaz tatillerinin onların yanında kaldığımızda onların kendine ait motosikletleri vardı. Bu eski mobiletler falan vardı. Jabalar vardı. Teneke jabalar. Onlardan vardı bunlarda. Biz tabii o yaşların verdiği hevesle motoru alıp kaçıyorduk yani. Yaz Kaç tatilinde yaşında falan. abi? 8-9. 8 yaşın yaz tatilleri ve 9 yaşın yaz tatillerinde. Tabii oradan bir aşı tuttu bizde tabii. Motorun. Zehri aldı. Tabii aynen öyle. Oradan gelen bir hevesimiz vardı. Sonra benim abim var bir tane, Kadir. O yarışlara falan katılıyordu. Sizin tarzınız değil gerçi pek. Onlar SSC racinglere biniyorlardı. 2004 yıllarıydı sanırım. Bir tane R1 yaptırdı yarışlara katılmak için. Modifiyeli bir makinaydı. Sonra da bizim mobiletten gelip R1'in arkasına bindiğimiz aşamaya geçince bizdeki aşı çok bambaşka bir boyuta geçti. O zamanlardan beri bizim motora merakımız tabii katlanarak arttı. Sonrasında bizim işte yan iş kollarımız vardı. Orada işte lokanta, restoran işletmeciliği yaparken kendi motorlarımız oldu. Activa, Spacey gibi. Paketçiler gelmiyor mesela. Ben giderim pakete falan. Siz karışmayın, ben böyle iş hesabı. Oralardan devam eden bir hevesimiz vardı. Sonra abim, Kadir abi dediğim abim bir tane Nitro Special aldı. Nitro Special de tabii çok özel bir motor, evet, biliyorsunuz. O da bir süre bende kaldı, bindim vesaire derken oradan Harley'e bizim bir dönüşümüz oldu. Bu aralıkta da tabii benim motor merakım devam ediyor. Ben devamlı bir motor alma girişiminde bulunuyorum. Büyük makine alma girişiminde bulunuyorum. Bizimkiler de tabii aile yapma, gözünü seveyim vesaire. Kadir abim de bir ağır kaza atlattı bu meyanda. İşte onu örnek gösteriyor. Halbuki biz aslında onu örnek alıyoruz zaten. Kötü bir örnek değil benim için ama iyi bir örnek. Ondan sonra bana 4 teker aldırdılar. ATV 400'lük bir tane ATV hani motor al ama yine de 4 aynen, teker hadi olsun. bu olsun bari. Hevesin gitsin hesabı. Ama tabii bizi kesmedi. En sonunda bir takla attım falan. Teleferikten aşağı yuvarlandım. ATV ile. Tabii. Güveninden döndük. Ondan sonra tabii bizim yularımızı biraz daha çektiler bu sefer. Ya sen 4 tekerden de bu böyle tekerlekle bak. Büyük makinede hiç zapt edemeyiz senin hesabı. Space'ler, Lactidalarla tabii bu meyanda bizim ilişkimiz devam ediyor. Onlarda da bir küçük kazalarım da oldu falan. Velhasıl kelam daha sonrasında yani artık son noktada dayanamayıp buna geçtik. Bundan sonra şey yapabiliriz aslında. Bu videoları motor geldiğinde çeksek. Şimdi ben bunları bilseydim bir derdim ki koruma demiri yapalım. Şu an ben gerildim. ATV'de taklattık. Amatörlüğümüzü attık çünkü. Şu an profesyonel sayılırız. O yüzden çok sorun ama ATV de tam takla atılacak bir araç ya. Hani. Ya bizim bir de indiğimiz yer, bu itfaiyeler için açtıkları bir yangın yolları var. %30 eğim falan. Yol stabilize. Yani tutunma imkanı hiç olmayan bir yer. Biz de yani 4 tekerleğin 4'ü birden dönüyor diye her yere çıkarız, her yerden inanırız sanıyoruz. Öyle olmadı. Ya bununla offroad yapmayı düşünmüyorsan abi bence sıkıntı olmaz yani. Bu amortisörlerle biraz tabii, zor gibi. Zor. Ya bu Harley'in bir tak sayma sesi var ya. İşte bunu yüksek devirde alamıyorsun. Tabii. Biraz... Abi karbüratörlüğe döneceğim. Evet. Doğru yolu buluyoruz yavaş. Kaza yanmamak için tak sesini dinlemeye özen göstereceğiz. Problem yaşamayacağız. Koruma demirine de gerek kalmayacak. Bir de abi şöyle bir durum var aslında. Harley'de ecnebiler de diyor load pipe save lives diye yani. Ecnebiler kardeş. Yabancılar, yabancı uyruklu insanlar. Evet. Ses aslında hayatta tutuyor. Birincisi şöyle abi, arkadan geldiği zaman arabadayken acaba ne geliyor diye merak ettiği için bir yol veriyor. Aynen. Görmek istiyor. Aynaya bakıyor. Aynen. Yani aynaya bakıyor aslında yani. Bu egzoz ses aslında Harley'de insanları hayatta tutan şey biraz da bu. Kesinlikle. Bir de çok hızlı değil abi mesela. Atıyorum bir racingle giderken ki gibi hissetmiyorsun belki ama 120 ile giderken Harley'de sanki uçuyormuşsun gibi hissediyorsun. Peki bu motor galiba artık bu hani zehri aldık.
iyice Night Road'a da bindik falan, ATV'de takla da attık, manyağız artık motor almamız lazım modunda aldığın ilk motor değil mi? Evet. Ya aslında bakın büyük CC aldığımız ilk motor bu bizim. İdealimizde işte o aşı tuttuğu için Night Road'a bir hayalimiz var. Night Road'a geçmeden önce ya dur biraz daha hani şuna bir bin, iyice piş, ondan Galiba sonra oraya bilmeyeceksin geçeriz. galiba. Bir tane Night Road vardı. Satılık bu arada. Biz Night Road'umuzu da bulduk yani. Aynen, Evet. temiz bir Night Road'u buldum. Night Road'u. Ben Berkelere çalıştığım için motora binmeden sadece modifiye yaptırıyoruz. O anlamda ilk motor. Peki abi, yani motoru alırkenki süreçlerin ve sonuçta bize bir belli başlı çok net isteklerin vardı. Mesela dikkatimi çeken, özellikle depoda kırmızı el yazısıyla bir logo yazmak istedin ve yine kırmızıyla uyumlu hem kontağın hem de selenin döşeme dikişleri vardı. Hani böyle aslında önceden çalışılmış bir isteklerin de vardı. Yani bu süreci biraz anlatabilir misin bize? Motoru alman, buraya getirmen, yaptırmanla alakalı. Motorla alakalı şöyle bir durum var. Motorun üzerinde airbrush denen bir boya vardı ama arkadaşlar tabii becerememişlerdi. Ben bu arada bir araya girmek istiyorum, yani konuyu dağıtmış gibi olacağım ama ben sizin her anlamda abonenizim, müşteriniz olarak da abonenizim. İşte YouTube'da da, Instagram'da da takip ettiğim alanlarda şöyle bir şey var. Hep motor sahibine odaklı konuşmalar dönüyor. Ben burada konu biraz da oraya yönlendirildiği için söylüyorum. Ben bu videoda biraz da sizden bahsedilmesi gerektiği inancındayım. Çünkü yani biz ne kadar hayalimizde bir şey canlandırsak da bunu ortaya çıkaran sizlersiniz. Olayın kahramanları siz olduğunuz için biraz da sizin emeğinizden söz etmek, ortaya ne koyduğunuzdan bahsetmek daha doğrudur gibi Çok düşünüyorum. teşekkür ederim. Abi öyle durumlarda ben hep şey istedim. Biraz mahcup oluyorum açıkçası. Kendimizi övdürdüğümüz bölüme hoş geldiniz deyip hani öyle bir şey oluyor. Öyle bir bölümler yok. Ben o dikkatimi çektiği için bütün videolarınızı izliyorum sizin. Her anlamda size hayranım. Yaptığınız işçiliğe de, karakterinize de, kişiliğinize de, esnafınıza da çok düzgün insanlarsınız. Sizinle muhatap olduğuma çok Biz memnunum. de sana çok hayranız. Sırayla o zaman böyle. Fırat'a da hayranım da Fırat çok rahat değil. Abi ben motora bakıyorum ya. O Ya Fırat'ın şey tam olarak- Fırat'ın tarzı bu. Aslında baktığın zaman hani çok basit bir tasarımla çok güzel bir şey çıktı yani. Çoğu insanın gördüğünde Bunun adı şık. aynen şık. Sade ve şık. Aynen. Buradaki yapılan işçilikler kesinlikle muazzam kelimesinin ifade edemeyeceği şekilde muazzam. Boya aşamasında vesaire de işte gelip gidişlerimiz olduğu için ben yakından takip ettim. Fotoğraf makinesini alıp depodan selfie çekebiliyorsun. Öyle bir boya var yani. Belki makara yapıyordu sabahleyin. İşte üzerine sinek koydu, kaydığını gördüm. Yani aslında temelde bu bir proje. Şimdi bizim normal alıştığımız işler biraz daha simler atalım, altın varaklar yapalım, çılgın manyak şeyler olsun. Aslında biz biraz daha şeyi seviyoruz. 70'ler 80'ler Amerikan çapur kültürüne hastayız. Böyle işlerde aslında Türkiye genelinde çok beğenilen işler. Ve insanlar baktığı zaman şey gibi duruyor. Ya hani ne var bu motorda? Aslında A'dan Z'ye de elden geçirdik. Hani jantlarının boyasından tutun bütün civataların parlatılmasına kadar ve aksesuarlarıyla bayağı elden Yani geçirilmiş insanların bir bunu proje oldu. kavrayabilmesi için ben şunu olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı motorun yapılmadan önceki halini yanına koyabilmemiz lazım. Ya abi zaten şöyle bir durum var. Bir Sportster ayrına sahipsen ayrının dünyada üretilmesi, yani üretildiği şey aslında Avrupa pazarında daha genç bir tayfaya satması yani. Aslında daha motora daha yeni başlamış, daha genç, daha şey ve bu motorda belli başlı değişiklikler yaptığın zaman motor normalden fabrikadan çıktığından biraz daha spor oluyor. Bu nedir mesela? Arkaya progresif amortisör takıp arkaya biraz basmak ya da işte depoyu biraz havaya kaldırıp gidonu drag bar yapıp yani artık iş biraz daha böyle daha eğildiğin, Agresif. daha agresif bir pozisyonda oturduğu bir noktaya doğru gitmeye başlıyor ve bu hep tutuyor. Ya bu dünyanın her yerinde Evet, bu tutuyor. motorda zaten adı Sportster ve makineye bu tip şeyler yapmaya başladığı zaman motor çok daha spor bir hale gelmeye başlıyor açıkçası. Ki normalde bu tarz projelerde daha da yakışıklı olan arka çamurluğun da kısaltılması işlemi. Hatta öyle bir projeyle gelmiştin bize ilk etapta. Evet. Ancak onda şöyle bir dezavantaj oluyor. Arkaya kısa çamurluk takmak istediğimiz zaman şasinin bağlantılarını da kırpmamız gerekiyor. O zaman da çift kişilik kullanılamıyor makine. Şu anda tabii bizim yaptığımız ekstra bir sök tak artçı selesi de mevcut. Ama normalde solo olarak kullanımda çok daha şık ya da çok daha beğenilen bir tasarım Tabii. oluyor. Ama bence oluru bu. Yani çünkü bence iki kişilikte kullanabilmen gerekiyor motoru. Yani evet. Yeri geliyor, gerekiyor yani. Gerekiyor kesinlikle. Yani ikinci bir motorun olsa Tabii o zaman yap arkayı kes. kes, yeni bir çamurluk Evet. yap falan, durum hikaye biraz daha farklı yerlere gitmeye başlıyor. Bir de biz motora çok uzun süreli binmeyeceğiz. Night Road'a geçiş yapacağımız için motorun aerodinamiğini de çok bozmamamız gerekiyor. Çünkü insanlar daha az tercih edecek. Bu arada motorumuz satılıktır. Satılık. Söylemiş miydik? Tabii satılıktır şuraya Bir bir kez daha o zaman tırnak içine alırsak. Night Road'a geçtiğimiz için motorun aerodinamiğini de çok bozmamak daha mantıklıydı. O yüzden
yüzden böyle bir şeye gittik. Yani çıkan işten memnun olunmaması gibi bir şey söz konusu değil. Sizler baştaki konuya geri dönüyorum. Özellikle belirtilmesi gerekiyor. Siz burada sanat yapıyorsunuz. Ben başka arkadaşlarla da görüşmüştüm. Sizlere bir vesile çerçevesinde tanıştık. Bu motor size geldi. Onlarla muhatap olduğumda yapacakları işten, bulundukları işletmeden bunların hepsi bir kombinasyon aslında. İlla ki birisi eksikti. Ama sizde tamamen bunlar bir araya gelmiş bir vaziyette. Siz burada motor tasarlıyorsunuz yani. Sizin yaptığınız bambaşka bir çalışma. Çok teşekkür ederim. Bayıldık motora. Elinize kolunuza, emeğinize sağlık. Abi kazasız Valla belasız. o zaman biraz yapılan işlemlerden de bahsedelim. Genelde çünkü motorun detaylarına da önem vermemizi istiyor izleyiciler. Proje genel anlamıyla bir restorasyon projesi. Motosiklet geldiğinde tabii ki çok şık veya çok iyi bir durumda değildi. Ya kozmetik olarak Evet. çok iyi değildi motor. Ya mekanik olarak da kozmetik olarak da eksiklerimiz vardı. Bunların Eksiklerimiz hepsi, vardı. evet. Çok doğru. Aküsünden bujisine kadar, işte hava filtresinden egzozuna kadar dokunuşlar yaptınız. Ya zaten 2013 bir model bir motor kim bilir kaç el değiştirdi. Bu sırada yani bir şeyler eksik olma ihtimali çok yüksek zaten yani. Nereden baksan 10 sene yani. Eksik halden kusursuz hale Kusursuz getirildi. hale getirmek yani. Yani Asıl bizim- mevzu bu. Evet, yaptığımız işlemlerde Fırat anlat. Yani ya bu projenin benim en çok hoşuma giden kısmı şu. Çoğu parça hazır yani altak parçalardı. Restorasyondu yani. O yüzden bunun nasıl bittiğini mesela yapamadım, anlamadım yani. Bir baktım bitmiş motor. Severek yaptığınız. Tabii abi severek yaptım zaten. Ya benim şöyle abi bu tarz projeler benim daha hoşuma gidiyor. Çünkü ben 70'lerin old school kafasında bir insan değilim. Ben biraz daha böyle hızlı seven, biraz daha agresif. Hani Spor makine. Night Road'da şov yapacağız seninle. işte evet abi zaten yani Night Road beni daha çok heyecanlandırıyor. Evet. En son sahnesi var ya. Abi diyor ruhum çıktı geri girdi. Yani abi ben seviyorum hızı. Bak gazı bir açtı, organlarım çıktı, geri girdi öyle içine. Ya o yüzden bu proje benim için hevesli yaptığım bir projeydi. Hava filtresini değiştirdik. Benzenize short shot egzoz taktık yeni. Ayaklıklar değişti. Mid kontrol vardı. Forward kontrole çevirdik. Onun dışında progresif amortisör takıldı. Sinyallerini değiştirdik. Sinyallerde abi şöyle bir sıkıntı oldu ben. Ya sıkıntı da demeyeyim de. Sen ön sinyalleri getirdiğinde ben elektrik tesisatını gidon içine geçirmiştim. Sen onları getirdin değiştireceğiz dedin ya. Ben kara kara düşünüyorum. Allah diyorum şimdi ne yapacağız? Nasıl bir daha sök. Neyse onları da hallettik sonra. Ya orada bir şey oldum böyle. Üzülmüştüm bir orada. Elinize kolunuza sağlık abi. Selesi işlendi. Çift kişilik sele yapıldı. Sök tak. Depo yükseltmemiz Depo var. yükseltme var. Komple boya işçiliği var. Boya işçiliği de yine senden gelen bir tasarımı geliştirerek yaptığımız bir iş. Ya bu meyanda ben çok üzdüm zaten sizi. Özellikle selede. Dışarıdan yurt dışından bir sele getirttik. O sele olmadı. O seleyi revize ettik. O da olmadı. Siz bir kasa ayarladınız sele için. Evet, Kalıp çıkardınız. projede aslında öyle bir orada takıldığımız bir nokta oldu. Normalde mevcut selesini biraz daha kesip biçip toplarız diye düşünmüştük. Ancak istenilen tasarımda sele 0'a 0 oturması gerekiyor bütün çamurluğa, şasiye. Öyle olunca mecbur sıfırdan dökmemiz gerekti. Hani o kararı aslında projenin içinde aldık. Başta böyle bir şey yoktu. Sonra ben dışarıdan istediğim baskıları yaptırıp beni Doğru, getirdim. doğru. Yine öyle bir şey var. Bir daha. Ama abi bu iş böyle ya gerçekten sürekli bir aksilik çıkıyor. Yani aksilik çıkmadan dün işte gece 2'ye kadar buradaydık Evet, başka normal bir değil. motor için yani. Ama biraz da benim dik başladığımla kaynaklı. Yok estağfurullah. Mert'e yönlenmişti beni. Dedi ki en baştan abi bak böyle yaparsak istediğimiz sonucu alırız. Ben dedim ki ya yurt dışından bir geldi olmadı. Yurt dışından geldikten sonra dedim ki ben özelleri getireceğim. Üzerine de baskımı yaptıracağım. Onu da ben halledin. Ben onu da gittim. O da olmadı. Ondan sonra finalde yine biz Mert'in dediğine döndük. Bir şey var, bu benim dövme konusunda tecrübe ettiğim bir şey. Sanatçının işine bazı yerde karışmaman gerekiyor, kesinlikle. bırakman gerekiyor. İş sarpa sarıyor. Hani bu tabii öyle bir şey olmadı da genelde yani bu tarz tasarım işlerinde, sanat işlerinde gerçekten tecrübelere yönelik çünkü yapılması gereken şey belli oluyor. Böylesi daha güzel oldu. Kesinlikle. Yani sıfırdan sele dökmemiz gerçekten çok daha iyi bir Ya bir Sonuç verdi. noktada şey de oluyor abi. Custom danışman. Yani böyle bir seli istiyorum abi o seli olmayabilir. Çünkü daha önce denedik abi bir şey olmadı yani. Başımıza bir şey geldi. Bir de bunda jantlar benim Evet, çok ilgimi jantlar. çeken Yeni model. bir bölüm. Jantların ikisi de ön ve arka jant söküldü. Kumlamaya gönderildi. Kullandıktan sonra texture, pütür, siyah, statik boyayla kaplandı ve bu kolların tamamını elde manuel olarak taşladık, kazıdık. Ardından yeni lastikler de takıldığı zaman üstüne çok daha şık, çok daha yeni model bir görünüme Ya kavuşmuş yanlış oldu. hatırlamıyorsam, yanlış da hatırlıyor olabilirim. Sonra bakarız yani. Bundan sonra, abi bir şey söylüyorum. Bazen yanlış mı hatırlıyorum, hatırlamıyorum bir videoyu. Sonra şeylerine bakarken, montajlarına bakarken girip bakıyoruz. 2016'dan sonra böyle üretmeye başladı Harley bu jantları diye hatırlıyorum. Yani Yılını bilmiyorum. Benim tarih dersim çok zayıftı.
Ben de tarihten patlıyorum. Tarihi vermesem olmuyor ama vermek zorunda gibi hissediyorum havalı kendimi. gözüküyor. Daha havalı gözüküyor. Daha havalı gözüküyor. 2016'dan sonra böyle Evet, yapıyorlar 2016. falan. Ama böyle bu çok Diğerlerinin daha güzel bir daha hareket. seyrek bildiğim kadarıyla. Abi bir de şöyle, normalde şimdi ben bu uygulamayı daha önce yaptım. Hatta Berke'nin kendi motosikletine takacağı jantta da yine aynı uygulamayı yaptık. Bunda 11 kol olması gerekiyor. Onda daha az. 8 kol mu 9 kol mu şimdi getirecek gibi onda yaptık. Bam 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 çok iyi, harika. Abi buna bir geldim, hem ön jant kollu hem arka jant, Masadan ikisinde gene de insan sayısı azalıyor. 11 tane mi? Bak kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kol. Bunu da yaptık sadece ön jant. Hiçbir sıkıntı yok. Bu motor bir geldi. Dedim abi ya yaparız. Daha önce de yaptık. Nedir ki yani? Ulan kazıyorum bitmiyor. Kazıyorum bitmiyor. Abi yukarıda çalışıyor. İndim aşağıya. Mertan abi geldim. Baktım üstü böyle alüminyum statik boya toz olmuş. Oğlum bunda diyor kollar çok fazlaymış lan diyor. Mertan varmış. Seninkisi daha azmış. Bu eski model jant bu arada. Yani o gene. Değişiyor işte, yıllarda değişiyor. İlk Tabii. kollar az, sonra kol geliyor. Kol geldikten sonra diyorlar hadi bir de bunları taşlayalım. Daha spor gözükür. Çok daha Kesinlikle, güzel bir evet. görüntü verdi ama yaptığımız uygulama. Rulmanları da değiştirdik. Civatasına kadar dosta gider. Evet. Satılık motor. Lastiklerimiz yeni. Tabii lastikler yeni. Bakımları Lastik- yeni yapıldı. Tabii. Sanki yıl 2013. Lastiklerimizi sattılar. Yeni başlangıç ve Abi o evet öyle bir durum olmuş. Tarih yenilendi abi. Öyle Aynen, ben kesinlikle. yani Bir artı daha. optimist olmak lazım Aynen. abi. Hep bardağın dolu tarafı bu hayatta. Kesinlikle. Yani genel olarak da restorasyon temelli, genel olarak çok fazla ufak dokunuşlarla sade ve şık bir tasarım yapmaya çalıştık. Biz size YouTube videosu değil de bana sahibinden.com videosu çekiyor gibi olduk. Evet, Abi büyük ihtimalle bu video yayınlanana kadar Satılır. 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 Sonra zaten altına da yazacağız zaten. büyük Satılır. ihtimalle. Ben Yani hep öyle oluyor. Ya videolar çok garip gidiyor. Biz kimle video çeksek satıyor. motorları satılıyor. Satmak istediğiniz motorlarınız varsa KDV dahil olarak. Şuradan Komisyonlar e-mail gelsin adresimize ben. falan. Neyi? Mert Oker'inkiler o satmıyor abi. Abi Yine o- dedik sat yok diyor. Benim canım Hiç satmıyor. bana öyle şeyler söylemiyorlar. İlla satsanız ben anladım diye. İçine sinmeyen veya gözüne takılan keşke burasını da böyle yapsaydık dediğin bir nokta var mı? Sen Gene- içine sinmeyen kısmına söyle abi biz atarız. Genel Biz olarak, keseriz onları montajda varsa. genel olarak içime sinmeyen ne olsa dahi hepsi birer birer düzeltilebilecek şeyler. Bunlar hiç önemli değil. Var yani. Ben motordan ve motora bu hale gelmesinden aldığım sonuçtan ziyade sizleri tanımaktan çok Çok memnunum. teşekkür Çok ederiz. sağ ol. Çok sağ ol. Nitro'da yer yapıyorum. Ya abi ben bir şey çok merak ediyorum şimdi. Mesela depodaki el yazısı böyle çok sade ve çok minimalist duruyor. Neden bunu seçtin yani? Ya Neden Harley? şöyle- Yani Bu soruyu var ya her videoda soruyorsun. Ama abi Bunu izliyorum, her videoda bunu neden Harley'i soruyorsun. ben şimdi düşünüyorum hani neden böyle bir yazı? Yani senin için herhangi bir anlam var mı? Bir yerde gördün mü? tabii ki yani Pinterest veya işte Instagram'daki videolar bizim bu ilerleyişimizde çok etkili oldu. Güzel günlerde kazasız belasız Aman artık inşallah. kullanırsın mı desem daha iyi, yoksa umarım bir an önce satar da Nitro da alırsın falan mı Arka desem 300 belki. yaparız, geri takarız, basarız, kaldırırız. Bilemedim ama Hakkımızda hayırlısı. Sen listeyi hazırlamışsın. Ben para kazanmaya başlayayım ben şimdi. kafamda bir şeyler var abi benim. O zaman bitiriyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazmak önemli aslında. Bizi de geliştiriyorsunuz bu sayede. Yani bizim de hoşumuza gidiyor. Bizi çekmeye devam edeceğiz. Abone olun lütfen. Tabii. Bizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen. Biz bu işleri yapmaya devam edeceğiz yani. Şu an ne kadar oldu abonemiz? 550'lerde. 515 falan öyle bir şeydi. Ya çok Uy. hızlı ilerliyoruz. İnanılmaz iyiyiz. Müthiş. Çok iyiyiz oğlum. 515'te 515 kişi seni okey yani. Anlatabiliyor muyum? Sana diyor ki her gün bunlar paylaşsın ben de izleyeyim. 515 kişi. Evet. Bayağı. 515 kişi buraya gelse dolduramazsın. Doğru. Ha, ne oldu? Tamam hadi görüşürüz.